Sabah sürprizi yeni aldığım çamaşır makinesi geldi. Az sonra da servis gelecek. Şimdi şu eski çamaşır makinem yeni aldığım eve gidecek. Ben bunların altını aslında yeni silmiştim. Ama adettendir dedim bir su hazırlayayım. Servis gelip bunu çıkarınca bir sileyim altını. Şimdilik sen burada bir servis gelene kadar bekle bakalım. Zahra, kahvaltını yapıyor musun? Yaptım, bitti de birazdan. Lütfen. Tamam. Afiyet olsun aşkım. Ben de yeni sandalyelerimizi yapıyorum ama nasıl yapılacağını unutmuşum. O yüzden videoyu izleyerek yapıyorum. Önce ters taktım, söktüm, tekrar takıyorum. 10 saatte yaparım ben bunu. Çok yetenekliyimdir bu konularda. Yes. Üreticisi getiren maddeye göre verilmiş formaları var mıydı? Evet. Maske kullandılar mı? Maskeleri de vardı, galoş da giydiler. Teslimatınızı yapan maddeye göre düşünen memnuniyetinize memnunum veya memnun değilim ne şekilde iletelim? Memnun kaldım. Memnunum şeklinde iletiyoruz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Filiz Hanım. İyi günler diliyoruz size. İyi günler diliyorum, hoşçakalın. Let's check things back. Neresi takılıyordu ya? But once in a while you have to remove. You can see these fixers. Screwdriver kit is so strike. Sandalyelerin kurumu da tamam. Şunları şöyle taşınacak eşyaların yanına koyayım da burada hepsi beraber toplansınlar. Getir'den verdiğim siparişler de geldi. Şöyle 2 tane maden suyu. Önceden hiç içemezdim ama şimdi öyle çok seviyorum ki ben bu maden sularını. 2 tane en sevdiğim çikolatalardan Lila Pause, yani mor teneffüs. Sonra şöyle 3 tane smoothie, bir tane mısır, patlamış mısır, bir tane tam buğdaylı chia tohumlu böyle ekmek aldık. Zara Nutellalı ekmek istediği için. Şöyle Kemal Kükrer'in bir beyaz sirkesini aldım. Bunu temizliklerde kullanacağım. Yeni evime de götürmek için bir tane Protex'i şöyle minnak bir sabununu aldım. Nasıl Mesut abi? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de ama fiyatı duyunca pek iyi olamadım maalesef. Daha ne yapayım değil. Başka birkaç yerden daha fiyat aldım ve seninki çok pahalı, biliyor musun? Malzeme ne olacaklar? Aynısı. Malzeme değişmiyor. Ölçüler aynı. Hiçbir fark yok. Granit kullanacaklar. Siyah kulplar, raflar, her şey aynı. Kaç para verdiler? Bak inan bana, biraz önce bir fiyat geldi. Seninkinden neredeyse 450 TL daha düşük. Abilerin kinki diyoruz sana. Yani yap bir güzellik kardeşine. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tabi pazarlığın sonunu duyamadınız çünkü benim kameramın pat diye pili bitti. Şimdi tekrar taktım, pazarlığımı da yaptım. Bugün sabahtan o ölçü almaya, mutfaktaki bu ada için ölçü almaya gelen usta aradı ve Mesrur abinin verdiği fiyattan gerçekten 450 TL daha düşük bir fiyat vermişti. Siz tabi sonunu yakalayamadınız ama çatır çatır pazarlık yaparak 4200 TL'ye Mesrur abiyle anlaştık. Hatta dedim ki bir an önce başlayalım, bir an önce bitsin.
O pazarlığımız bittikten sonra tekrar şunu söyledim. Benim bu masamın ayakları kesilecek biliyorsunuz. Bunun ayaklarını onun kesmesini rica ettim. Bu da eşantiyon olsun içerisinde dedim. Zaten bu masayı da Mesut abi kendisi yapmıştı. Bu arada servis daha henüz gelmedi çamaşır makinesini takmak için. Az önce ocağım için tekrar bir servis sipariş ettim. O da yarın gelecek. Yarın da buraya ocağımı takacaklar. Bunu çıkarmak için de ekstra 90 TL para alıyorlarmış. Bilginiz olsun. Başka ne yaptım? Evet 3 tane kargom vardı. Kargoyu aradım. Onları teslim ettim. Şimdi servisin gelmesini bekliyorum artık. Daha sonra işte böyle ufak tefek ayrıntılar oldukça sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Tamamdır. Bu kurutmadan hala var mı? Satılıyor yani. Oo. Genelde hani boş sürekli olarak yeniliyor ya modellerini. Ya bu ilk yeni çıkmıştı. En üst modeli buydu ben aldığımda. Evet. Şimdi tabii değişmiştir. Bu modelin kurutması bile var. Ben onları tercih etmiyorum ya. Çok fazla fonksiyon olduğu zaman daha çok arıza veriyor ürünler. Evet. O yüzden kurutmayı zaten ayrı almak istemiştim. Ay çok heyecanlandım. Bir kahve yapayım da şurada oturup şu manzarayı izleyeyim ben. Etiketlerini hemen söktüm bile. Hemen şöyle bir göstereyim size. Her şeyini dijital kendisi ayarlıyor ama siz de değiştirebiliyor musunuz? Mesela Pamuklular'da 9 kiloyu 3 saat 28 dakika veriyor. Ancak bu saati siz eksiltebiliyorsunuz. Ekonomik biraz daha fazla. Burada elektrik tasarrufu sağlıyor musunuz? İşte renkliler programı var. 4 saat 24 dakika ancak bu süreyi hemen buradan düşürme yapabiliyorsunuz. En güzel taraflarından bir tanesi leke çıkarma. Şöyle yaptığınız zaman mesela makyaj kalıntıları. Tekrar bastığımda sabit lekeler. Tekrar basıyorum. Yine farklı lekeler. 4 tane böyle leke çıkarma programı varmış. İşte sıcaklığı, soğukluğu her şeyi buradan ayarlayabiliyor musunuz? Bu arada şu çok hoşuma gitti. Tambur temizleme. Buraya getirdiğiniz zaman makine kendi kendini temizliyormuş. Ancak bunun için bir tane özel bir karışım varmış. Onu almak gerekiyormuş. Yine güzel olan taraflardan bir tanesi bebek kıyafetlerini burada yıkayabiliyorsunuz. Ya da alerjiniz varsa burada yıkama yapabiliyormuşsunuz. İşte yorganlar süper kısa devri güzel. Benim diğeri 15 dakikaydı. Burada 30 dakikada var. İşte makine böyle. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir çamaşır makinesi almadan önce iyi araştırmak lazım. Hangi fonksiyonları istediğiniz gerçekten çok önemli. Ben bunun direkt seri numarasından zaten yola çıktım. İstediğim cihaz bu cihazdı. Şimdi bunu almadan önce de derince bir araştırma yaptım. İnanın birçok sayfada bazılarında hatta 800-900 TL gibi bir uçurum fark vardı. En uygun, en hesaplı olan Bosch'un kendi web sayfası. Bunu direkt ben Bosch'un kendi web sayfasından aldım. Bulabilirsem linkini bu videonun açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan güncel fiyatını da görebilirsiniz. Ancak şunu da belirteyim, dikkat edin. Orada sepete attığınız anda ekstra tekrar bir indiriminiz oluyor. Onu da göz önünde bulundurun. Mutfak gene dandini dastane. Bununla. Buraya ne olmuş böyle simsiyah bir şey akmış sanki. Çok şık gözüktü. Evet, taşımadı. Sigortanın da değişmesi gerekiyormuş bir tanesinin. 4'ünü açınca sigorta kaldırmadı. Şimdi bir de elektrikçi bulunacak. O sigorta değişecek. Şimdi açma kapama tuşu, buraya basıyorsun. Peki. 4'ü de 0 halde hangisini çalıştıracaksan tıklıyorsun. Artı ve eksiyle süre ve ısı ayarı veriyorsun.
Zaten 1'den 9'a kadar. 6 nokta dediği zaman 6,5 anlamında. Peki. 7 dediği zaman 7 anlamında. Yemeklerde önce kaynatma işlemi oluyor. Hı hı. 9'da kaynatıyoruz. Daha sonra Kaynamaya azalıyor. başlattıktan sonra aşağı doğru düşüyoruz. 4'e 5'e kadar. Peki. Düşüyoruz. O şekilde pişiriyoruz yemeğimizi. Önce 9'dan aç. Devam et. 9 bittiğinde yani kaynamaya başladıktan sonra yemeğin ayarını düşürebilirsin tekrardan. Peki. Kapattığında da zaten böyle haş işareti yanar. Bu da soğuma aşamasında demek. Peki. Şu an bunlar sıcak, şu üçü soğuma aşamasında bekliyorlar. Peki. Şu ikisini diyelim ki çalış ya da şu küçükleri deneyelim. Şöyle ikisini birden çalıştırmak istediğimde ne şekilde yapıyoruz? Aynı başlata basıyorsunuz. Buraya bastık Bu bir. artıyla. Buraya bastık artıyla. Tamam. 9'dan aşağı doğru düşürebilirsiniz tek tek. Peki. Yani fonksiyonu gerçekten çok basit. Zaten basit Aynen. olduğu için bunu tercih ettim. Daha üst modellerimi o sebeple almadım ki kullanışı rahat olsun. Aynen. Çok fonksiyon, çok çabuk arıza demek benim için. Şimdi şurada da bir tane anahtar işareti var. Ocak kapalıyken buna basılı tuttuğumuz zaman çocuk kili devreye giriyor. Hı hı. Burada bir ışık yanıyor. Evet. Çocuk kili devrededir. Çocuklar bunu açsa da ocak ısınmaz. Peki. Temizlik için hemen ben göstereyim size. Şu ürünle temizliğini yaptığınız zaman Evet. süper sonuçlar alırsınız. Boşun Siemens'in kendi ürünü zaten. Hı bu. hı, ben bunu zaten boş servisinden böyle 5 tane almıştım. Şu anda da 4 tane daha var. Bununla temizlenmesini öneriyor ve kesinlikle sünger kullanılmaması Yani gerekiyor. yumuşak bir bezle üzerinde hafif yuvarlaklar yaparak şöyle zaten krem halinde Evet. döküyoruz bir damla, sıvıyoruz ondan sonra üstüne. Sonra da nemli bir bezle kuruluyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Buyur Ben Mesut sana şey amcacığım. vereceğim kağıdı. Ne kağıdı? Şu çizdiğim proje vardı. Proje göndereyim sana. Şimdi Ha tamam gönder. Hı hı. sen Say istersen bir önce. 1000 TL veriyorum. Geri Evet. kalanı iş bitiminde. 6, 8, 6. Tamam. Tamam mı? İyi, hayrını gör, bereketini gör. Bu videomun 3. günü mü 4. günü mü bilmiyorum ama videoların köşesine yazıyor olacağım. Çünkü benim işlerim maalesef çok yavaş ilerliyor. Ben böyle büyük şeylerde çok sabırlıyım ama böyle ufak tefek şeylerde de çok sabırsızım. Ben şimdi 5 tane boyacıyla görüştüm. Ev için fiyat aldım. Hepsi de böyle ağız birliği yapmış gibi 800 lira para istiyorlar. Artı işte boya malzemeleri, fırçasıdır, boyasıdır kendim alacağım. Bir tane boyacı 500 lira fiyat verdi. Ben de tabii ki onu tercih ettim. Sanırım yarın boyaya başlayacağız ama öncesinde gidip malzemeleri boyayıcıyla birlikte alacağız. Az önce Mesrur abi aradı. Mesrur abinin tekrar bu mutfak dolaplarıyla alakalı kafasına takılan ölçüler varmış. Onları tekrar almayı istediğini söyledi. Ben de yeni eve gideceğim. Ayrıca siz görmeyeli böyle ufak tefek gelişmeler oldu. Onları da paylaşayım sizinle. Annem her gün arıyor. İşte kızım ne yapıyorsun? Ev ne durumda? Merak ediyorlar. Ben de bazaları falan açtığımı, işte bir yığın kıyafeti elimden çıkardığımı ve daha da verilmesi gerekenlerin olduğunu söyledim. Bu arada halam gelecekmiş Almanya'dan ve babam onu havalimanına almaya gelecek. Olduğunu duyunca annem şeyi anlattı. Onların bulunduğu bölgede bir aile varmış. Oralarda kiralar çok uygun. 200 lira, 300 lira gibi fiyatları var. Kiralarını ödemekte zorlanıyorlarmış ve bir kız bebekleri dünyaya gelecekmiş. Hani anneciğim babamla gönderebilirsin. Varsa çocuklardan kalan küçük ufak tefek kıyafetler diye söyledi. Çok mutlu oldum. Gittim. Kolileri size göstermedim ama tekrar oradan bir talan ettim. Bebek kıyafetleri çıkardım. Bir onları paylaşayım sizinle şu arada. Bunların hepsi bağış için gidiyor. Sizinle bir battaniye paylaşacağım. Bu battaniyeyi annem ben doğduğumda beni hastaneden bu battaniyeyle sararak çıkarmış. Yani benim bebeklik battaniyem. Yıllarca saklamış. Benim evimde de yıllardır var. Ama ne yapacağım ben bununla? Öyle ya. Yani hatıra olarak şöyle kalsın dedim. Bir tane nevresim takımı ayırdım. Böyle yastığı, işte nevresimi ve altta da çarşafı var. Bir de yeni doğmuş bebekler için buraya kıyafetler ayırdım. Bunların birçoğu yurt dışından ama buradan olanlar da var. 1 yaşına kadar toka, çoraplar, hastane çıkışı, patikli. Bunlar çok rahat oluyor bebeklerde. Şöyle 2 tane kilotlu çorap. Bunlar da yeni doğmuş bebekler için. Ama yıkamaya gerçekten hiç zamanım yok. Artık kusura bakmasınlar. Bunu da kendileri yıkayacaklar. Yine böyle
patikli bir neydi? Hastane çıkışı. Bu benim büyük kızımındı. Yurt dışından almıştım. Şortlu böyle bir takım kadifeden. Yine hastane çıkışı. Bir tane tulum. Benim kızlardan kaldı. Burada bir tane daha böyle patikli hastane çıkışı var. Bu da yine yeni doğmuş bebekler için zıbın, sararmış biraz durduğu yerde. Bir de böyle altı var. Şöyle bir atlet var, çıt çıtlı. Buraya da biraz daha büyük çocuklar için kıyafet ayırdım. Zara'nın atleti, Elsiva'nın, bunu yurt dışından almıştım, şöyle uzun kollu. Bu Mother and Karen, Zara çok giymişti bunu. Şöyle bir body var, bücürüğün. Bunlar ortanca kızımdan kaldı. Bu ve şu bücürüğün eteği. Yine Zara'dan kaldı. Elsiva'nın bir elbisesi. Aslında bluz da ben elbise olarak giydirdim bunu. Bu da Sobe markalıydı galiba. Bu ortanca kızımın, yine yurt dışından almıştım. Böyle bir hırka. İçi polar. Elsiva 2'nin bir hırkası. Bu biraz daha büyük çocuklar için. Bunu Almanya H&M'den almıştım. Ortanca kızıma biraz lastiği gevşemiş ama atılmaz yani. Şöyle bir tişört var. Hatice teyzemiz hediye getirmişti bunu Zara için. Bir de şöyle bir tişört var Wings'in. 2 tane de büyük kıyafet ayırdım. Bu Amerikan Vintage. Şöyle bir sweatshirt. Bunu göndereceğim. Bir de benim evlerde giydiğim şöyle askılı bir atlet vardı. Arkası transparan. Bunu göndereceğim. Yani bu sayede bunlar da evden çıkmış olacak. En azından iş görsünler. Bu videoda paylaştım mı bilmiyorum ama bilmeyenler için, ilk defa kanalıma gelenler için ben 2+1 bir daire aldım ve bu daireyi kullanılmış işte eşyalarla yerleştirip döşemeye çalışacağım. Mümkün olduğunca evimden birçok eşyayı oraya taşıyorum. Tabii ki sıfır alacak olduğum eşyalar da var. Şimdi Mesra abi hazır ölçü almaya gelecek olunca ben de biraz böyle kovadır, temizlik malzemesidir, taburedir çıkardım. Taksi çağıracağım, biraz sonra taksiyle gidelim. Bunları elimde taşımamın imkanı yok. Aslında yeni aldığım evim de yürüme mesafesinde ama söylediğim gibi eşyam çok fazla. Daha sonra orada en azından artık böyle sabrım böyle taşacak. En azından gitmişken dedim banyomu temizleyeyim. Orası var, temiz olsun. Yani eşyalar gittiğinde orası bari temizlenmiş olsun, çamaşır makinesini hemen konumlandırabilsinler diye düşündüm. Ancak banyo temizliğinde ayrıca bir video olarak paylaşacağım. Biz artık bir çıkalım. Anne. Evlere temizliğe gidiyorum diyorum komşulara. Şimdi taksiye yükleyeceğim bunları da, götürmek istediklerim bunlar. Ne haber yakışıklı, iyi misin? Ne kadar sürede biter sence? Bu mu? Evet. Yarın takacak mısın? Oo tamam. Saat kaç gibi takacaksın? Ama bunu getir. Oraya bir tane kapak gelecek. Çünkü çok gereksiz orası. Aslında bulaşık makinesi için yapılmış orası ama boru geçecek yerde yapmamışlar. Burası 63 geliyor. Aşağıda 64 geliyor. Evet, düzensizlik var orada. Ben de ölçtüm çünkü onu. Evimize geldik. Bakın size ne göstereceğim. Tatam! Elektriğimiz var. Elektriği aldım üstüme. Şimdi şunları bir yerleştireceğim. Bak kettle getirdim. Kahve yapacağım kendime. Sonra banyo temizliğinde kullanacağım bunu. Evde ne kadar ıslak mendil varsa hepsini topladım, getirdim. Sağdan soldan topladım ıslak mendilleri. Havlum, faraş. Bunu geri götüreceğim yalnız. Bulaşık eldivenim, böyle deterjanlar, süt de getirdim kahvem için. Ondan sonra bir de fış fış süpürge, tripod. Tripod burada kalacak.